Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayını biz açıyoruz. Çünkü 60 yıldır piyasalarda tek bir şey öğrendim. Kimse Divri Tepe'yi veremez. Kimse tarihleri önceden veremez. Ama bir Türk var. Cloudcraft diye bir ekip. Bir yıl öncesinden tarihleri veriyorlar. Ve %100 de tutturuyorlar. E, Valla bilmiyorum yani. Charlie, biz neyin kafasını yaşıyoruz? Vallahi Warren, ben de anlamıyorum. Adamlar 4 Mart 2024'te 7-21 Nisan 2025 dip dedi. Dip geldi. Phantom Lights yandı dedi. Tepe geldi. Biz hala değer yatırımı diye uğraşıyoruz. Neyse. Ya gerçekten biz şu Berkshire'ı satıp Cloudcraft'a mı geçsek ya? Şaka şaka. Ama ciddiyim. Ama şaka. Ya, İnanılmaz güzel oldu yemin ederim. çok güzel. Çok güzel. Hakikaten çok Evet. güzel. Bizim yerimizi kimse alamaz arkadaşım. Kimse yerimizi alamaz. Biz buradayız. Şu Lütfen Berkshire herkes satsak yerine ya. herkes yerine haddini bilsin baba. Anladın mı? Düşünsene Warren Buffett çıkıp Dogecoin de işte buradan tap yapar falan. Umarım Araya gecenize girebilir. birazcık gülümseme katmışızdır. Market ne olursa olsun. Böyle haftada size sürprizler yapacağız. İnternet sorunumuz var dedik ama sürpriz için hazırlanıyorduk. Aynen. Birazcık uzun sürede yapması. O yüzden birazcık geç kaldık. Sizden de Güzel beklettim. abi ya, Kusura güzel. bakmayın. Çok Güzeldi. iyiydi. Evet Hoş geldin. arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Abi açılışı şöyle yapacağım. İzin verirsen. Ee, Abi ben sıkıldım ya. 94, 90, 94, 90. Yani evet, People. mükemmel bir scalp veriyor pozisyonlar. Yani işte yani Reshort'unda short'ta, Relong'unda long'la, Reshort'unda short'ta, Relong'unda long'la, ama hani artık abonde olduk, tamam, artık bir yere git baba, yani bir yordun bizi yani, Hadi anladık artık. hani yok şu Powell'ıymış, yok şusuymuş ki haftaya Powell yayında. Konuşacağız, onunla da konuşacağız. Powell'ı da getireceğim bu yayına. Ondan Pahalı sonra Trump'ı. aynen Powell'la Trump'ı getiririz. Abi onunla nedir adı? Yani yok bir Powell'ıymış, yok İran'ıymış, şuymuş buymuş, hep bir şey var. Ama bu arada S&P Gerçekten. tepe yapıyor. S&P ATH yapıyor, altın ATH yapıyor, gümüş ATH üstüne ATH yapıyor. Bitcoin'den garibim işte, ben de buradayım böyle, hani aradan böyle bir çıkmaya çalışıyor. Ondan Doğru. sonra falan filan işte. Yani bilmiyorum nedir, ne olacak, ne bitecek. Sıkıldım. Aynı yerlerde gezinmekte, aynı yerlerde olmaktan da sıkıldım. Ama şu var. Mesela şöyle bir durum da var. Biz Solana'yı 123'lerden falan aldık. Sonunda 145'lere kadar falan çıkardık. En son 145'lerde Çok da falandı güzel. galiba, değil mi Solana? Hani S&P'sine kadar kalktı. evet, Solana 141'lerdeymiş şu anda ama 145'lere kadar aslında hani beklediğimiz tek profit bölgesine kadar geldi. Abi Aynen öyle. klasiğimizdir. Geçen hafta neler konuştuğumuzu bir ufacık böyle bir gireyim, sonrasında bu biraz evvel verdiğim başlıktan ne oluyor ne bitiyor bize bir makro olarak bir anlatırsan çok çok sevinirim. Tabii. Ee, Yani geçen hafta ne söylemiş olabiliriz ki bu hafta değişik, çünkü yerlerdeyiz. Hadi şöyle bir bakıyorum. İşte Fed ve fonlama dinamikleri, Fed indirimine başladı ancak her ay indirim veya vitrini vermiyor. Temkinli iletişim, ard arda overnight report operasyonundan bahsettik. Üç büyük bankanın altın gümüş tarafında büyük short squeeze'e yakalandığını ve kısa vadeli stres ve likit ihtiyacı ilişkin olabileceği bilgisi gelmişti. Zaten bunu paylaşmıştı. Ondan sonra Amerika kripto regülasyonları ve etkilerinden bahsettik. Belirsizliğin azalması, kurumsal para girişi orta uzun vadede destekleyebilir, kısa vadede sell the news etkisi görebilir demişiz. Ocağın 15-18 bandında para el değişimi dönemsel akış belirginleşebilir. İlk hareket sonrası düzeltme sağlıklı kabul ediliyor demişiz. Amerika endeksleri ATH üzerinde işte falan filan, klasik hani bugünkü gibi durumlarımız. Ee, altın altın hakkında konuşmadık mı? Sanki altını görmüştüm burada. 6 aylık haftalık destekler test edildi. Mini range POK üzerinde ve güçlü destek sonrası yukarı denemeler. Volüm araya hal bölgesine dikkat demiştik. Geçen hafta ki zaten oradan gittik değil mi bugün? Hı hı. Ondan sonra
Onun haricinde başka bir şey yok abi ya. Hani böyle dikkate değer. Evet. Yani çok konuştuk ama hani değişik geçen hafta konuştuğumuzu hatırlatıp devamını getirebileceğimiz bir durum yok. Çünkü birazcık da aynı gidiyoruz. Sadece şimdi senin geçen hafta gerçekleşen ve birkaç gün öncesinde gerçekleşen durumlar hakkında birazcık bilgi vermeni rica ediyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Pazartesi günleri bizim için çok heyecanlı oluyor. Bu sefer biraz daha yüzümüz gülsün diye küçük bir atraksiyon yaptık. Sağ olsun Serkan bu konularda çok Bu çok yayın baş. Sıkıntı yok. Düşerse de dibi alırız. Şimdi bugün aslında piyasa biraz daha grafikle değil akıl, mantık, düşünce yapısıyla ilgili konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü son bir haftada olan bitenler sadece bir mumun işte 94'e gidip 90'a düşmemizden ziyade ya da bir fitil gelmiş çıkmış, vik atmış meselesinden çok daha ötesinde gelişiyor. Şunu bir netleştirelim. Bu piyasa şu anda haberle değil hikayeyle belli bir hareket yaratılıyor. Yeni yılla beraber aynı zamanda senenin sonunda yapılan hareketler, repolar vesaire bunların hepsinden bahsettik. Hikayenin ana karakteri de ne yazık ki grafiklerden ziyade Fed oluyor birazcık. Özellikle stock market tarafında all time high'ları görüyoruz vesaire. Şimdi esas en önemli başlayacağım şey, söylemek istediğim şey Fed Başkanı Powell'la ilgili. Son 2 günün bence en kritik konusu hakkında başlatılan soruşturma söylentileri, konuşmaları ve bununla ilgili de açıklama da yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar bu normal bildiğimiz, duyduğumuz bir haber, gördüğümüz bir şey değil. Bu faizin işte 25 bas puan azalır mı artar mı haberleri gibi de benzer bir şey değil. Bu direkt olarak Fed'in bağımsızlığı sorgulanması demektir. Yani piyasa bunu nasıl okur? Tabii bunu değerlendirebiliriz ama eğer Fed belli bir siyasetin ya da bir tarafın baskısı altına girerse bundan sonraki alınacak olan kararlar da ne kadar güvenilir olur konusu soru işareti yaratabilir. Biz bunu konuşuyorduk Serkan'la aslında bugün birazcık daha. Çünkü yani bu soru kendi başına işte dolardaki zayıflık olsun, altındaki bu yükseliş, all time high'lar olsun, riskli varlıklar dediğimiz işte kripto dahil buna, bu dalgalanmalar, manipülasyonların yaratmasını zaten tek başına yetiyor. Bu hafta tabii ki önemli datalar gelecek. Onlarla da ilgili konuşacağız ama piyasanın Çarşamba değil mi abi ilk veren? evet, yarın ve çarşamba günleri. Şimdi onunla da ilgili şeyler konuşacağız ama şimdi Powell'ın söyleyeceği, gelen datanın nasıl oluşacağı, yani adamlar evet konuştukları zaman piyasayı terletebiliyor ama eğer siz böyle bize en azından zamanınızı ayıp dinliyorsanız lütfen stop koymayanlardan olmayın, terlemeyin, piyasada üzülmeyin diye demek istiyorum. Şimdi kendime sorabileceğim sorular arasında birazcık daha kolaylaştırmaya çalışıyorum. Abi şöyle dedim. Hani hocam bu haberler zaten fiyatlanmadı mı? Kısmen. Yani tam olarak net bir şey söylemek doğru değil. Ama faizin sabit kalır beklentisi fiyatlandı diye düşünüyorum. Çünkü Powell'ın nasılca konuşacağını çok fazla market piyasası fiyatlayamıyor. Piyasadaki piyasa neyi seviyor? Rakamları seviyor tabii ki. Fiyatlamayı seviyor. Ama o tonu önemli olduğu için bir kelime, bir tane yanlış vurgu bile milyonlarca paranın yen değiştirmesine neden oluyor. O yüzden arkadaşlar hep söylediğimiz gibi Fed öncesi özellikle günlük trade edenler için kahramanlığa gerek yok. Sonrasında zaten bir dur bakalım yapılan manipülasyon ne yöne gidecek. Ondan sonrasını atlamak daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi burayı açıklayabildim mi abi? Evet abi. Ağzına sağlık. Aynı zamanda büyük bir bilanço, yani büyük 5 şirketin aynı zamanda Nasdaq'taki neredeyse %35'ini etkileyecek olan şirketlerin açılımları olacak. Bilançolarla ilgili Apple, işte Microsoft, Amazon, Google, bir de Meta var sanırım en büyükler arasında. Bu birçok farklı source'tan dinliyorum. En son Bloomberg'den bu haberi dinledim. Herkes şeyi konuşuyor. Bu artificial intelligence, yani AI'ın hikayesi aslında çok pahalıymış. Bunun yaratılması, bunun sürdürülebilmesi çok pahalıymış lafları gelmeye başladı. Bu da tabii ki riskli markette iştah arttırıyor. Eğer oradan para algısı değişip kriptoya girerse, daha önce yapılarda gördüğümüz gibi sen de zaten bahsedeceksin altında gümüş konusunda. Hı hı. Onlarla ilgili açıkçası birkaç tane kendim
alarm olarak kafama kurduğum yapılar oluştu. O bilançolarının gelmesi, dataların oturması. Acelemize ihtiyacımız yok. Zaten yerimizi aldık ve bekliyoruz diyebilirim. Makro perspektifte risk on ya da off dediğimiz bir yapı var. Şimdi dediğim gibi ekonominin hala ayakta olduğunu ve Trump'ın elinden geldiğince her şeyi yaptığını konuştuk zaten. Fakat yorulmasından bahsettik. Yani all time high'lara geldiğinde bazı haberlerin çıkabilecek olması vesaire vesaire, yorgunluğun, iş gücünün yavaşlaması ile ilgili ve tabii ki enflasyonun tam teslim aslında elleri kaldırmış olmaması ile ilgili piyasada kafa karışıklığına neden oluyor. Özellikle makro perspektifte. Trend haftası olarak bu hafta değil ama bence biraz daha denge haftası olarak bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Bu sözleri daha önce kullandık ama benzer şeyler olduğunda aynı şeyleri söylüyorum açıkçası ve olabildiğince yabancı kelime kullanmadan aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki en önemlilerden bir tanesi kripto tarafı, Bitcoin tarafı. Yani Bitcoin'in yarattığı şu andaki fiyatlamalar olsun, Serkan'ın da bahsettiği gibi, yani bir yukarı bir aşağıya resmen likidasyon üstüne likidasyon haberlerini görüyorum. Birazcık Yani daha Fed'in manipülasyon tarihlerimiz de çalıştı bu arada. Lafını Tabii böldüm. canım, Manipülasyon tabii ki. tarihlerimiz de çalıştı ama hani çok oyalandık gibi bir durum var, anladın mı? Hani manipülasyon iyice araya gireyim senin. Tabii. Yani onun dışında Bloomberg'de yani yaklaşık 3,5-4 saat boyunca konuşulan konu Venezuela'daki işte bu olaylar, gidiş geliş, oradaki Amerika'daki petrol şirketlerinin oradaki yatırımlarına Trump'ın devlet hiçbir yardım yapmayacağı. Bunlar birazcık daha beklenmedik aslında sorulardı ve dinlerken biraz şaşırdım, yalan yok. Bilmediğim şeyler öğrendim. Beklenilen şey şu arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 trilyon dolarlık bir yatırımın bu benzin sektöründe yaklaşık olarak 7 yıl 6 yıl içinde oluşabileceği sorusu vardı. Ve bunun da Enerji Bakanı Amerika'nın bunun sorusunu, evet bunu biz yapabiliriz ama Trump'ın da yapmak istediği şey, madem bu kadar büyük bir payda var ve bu pastadan ben size önünüzü kapıyı açıyorum. Siz kendiniz şirket olarak işte ne bileyim Chevron giriyor kendi yatırımıyla kendi imkanlarıyla bunu yapmasını, devlet yardımı olmadan yapması sorusu birazcık kafa karıştırdı. Bu Venezuela olayında arkadaşlar, yani dünyanın en ucuz ve en çok rezervlerinden bir tanesinin olduğu bir yer. Ama ekonomisi gerçekten darmadağın. Bundan 20 yıl önceyle şu an arasında çok büyük fark var. Bu nasıl bir denge? Neden oradan isteniliyor? Şimdi arkadaşlar, Venezuela'nın hikayesinde birazcık da ironik ama biraz aslında ders oluyor. Yani dünyadaki en ucuz benzin sahip ülkelerden biri olması, öyle ki aynı zamanda benzin yani neredeyse bir şişe sudan ucuz kadar bahsediyoruz. Bunun etkisinin ne kadar olacağı vesaire derken bugün arabama benzin almak için durduğumda yaklaşık olarak son 5 ya da 6 yıl, tam olarak doğru yalan söylemeyeyim, 5-6 yıldır aldığım en ucuz benzini aldım. Sonrasında birazcık da baktım, 2,39'dan aldım. Bir galon 3,7 litre yapıyor. Ortalama olarak yani 1 litresi 30 lira mı? 28-30 liraya denk geliyor. 28. Yani bayağı zamandır ilginç bu dinledikten sonra bunun görünüyor olması. Yani bunların yaratıldığı dünyada akılcı piyasa dediğimiz bir konsept var. Aynı zamanda smart money dediğimiz bir yapı var. Sadece fiyat ucuz diye ekonomi sağlam değildir. Ucuz benzin uzun vadede sürdürülebilirse tamam, ama değilse farklı sonuç yaratır. O yüzden de kaynaklar eğer zararını tüketiyorsa, en büyük petrol üreticisi kendi altyapısını bile sürdüremiyorsa, o zaman da fiyat kontrol ekonomiyi birazcık çökertme yönünde gider. Bu da bize neyi hatırlatır diye düşünmek lazım. Bir piyasada ya da işte varlık olarak anlık işte ucuz bu varlık, yani bu şey ucuz görünse bile sağlam, altındaki sağlam yapı yoksa o zaman güven vermeden sadece fiyat değil birazcık bir yapı analizi edilmesi gerekir. Ben o yüzden Venezuela tarafındaki bütün bu gelişmelerin birazcık daha dikkatli izleyip, ama bilmediğim konular da olduğu için aynı zamanda neyi düşündükleri ve neden sonuç ilişkisini nasıl bağdaştıracağım yavaş yavaş çözmeye başlıyorum.
Bunun etkileşimi bütün marketteki bu dataların gelişiminin tabii ki Bitcoin'de de kripto piyasasını da etkilemek için çok farklı yapılar olabilmesinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftada bahsettiğimizden çok değişen bir şey olmadı. Sadece yarın işte ve çarşamba günü gelecek olan verilerle ilgili hani Amerika'daki bu piyasaların yönü açısından önemli bir teyit günü haftası olabileceği üzerinde. Zaten Ocak 15 gibi konuşuyorduk zaten. Aralık ayında da bunu bahsediyorduk. Özellikle üretici enflasyonu üzerindeki bu veride enflasyon baskısının üretici tarafından hala canlı olup olmadığı hani gösterecek bize. Bu da beklentilerimizin ya da marketteki makroekonomiyi de aynı zamanda takip eden arkadaşlar için PPI dediğimiz data bu arada bu. Yani Fed tarafındaki enflasyon hala bitmedi. Algısını güçlendirebileceğini düşünüyorum. Bunun yanında da sanırım çarşamba günü gelecek olan parakende satışları verisi. Hı hı. O da işte Amerika'daki tüketicinin ne kadar güçlü kaldığını ölçüyor. Yani güçlü bir veri ve ekonominin hala dirençli olduğunu gösterir. Ama bu aynı zamanda da Fed'in gevşeme konusunda bahsettiği, yıl başında bahsettiği konuları acele etmeyeceği anlamına da getirir. Bu yüzden de bunları aklımızda tutalım. Böyle kısaca çok da derine girmeden düşündüklerimi ve aldığım notlar üzerinde bunlar var. Atlamamak istemiyorum bir şey ama onun Peki dışında abi geri ben kalanlarda Bitcoin şunu fiyatlaması sorayım. üzerinden gideceğiz. Şunu sorayım. Peki hani altının bu kadar yükselmesi piyasaya güvensizliğinin bir şey değil midir? E, Hı hı. Bence öyledir. refleksi değil midir? Öyledir. Değil mi? Yani. Yani beklenenin olmamasıyla ilgili bir şey yaratır. Soru cevap yani soru neden ilişki yaratabilir. Bunu da sen de zaten hatırlıyorsan Hı hı. 2022 sanırım konuştuğumuzda o zaman da böyle bir yapı görmüştük ve altındaki gümüşteki yani gümüş zaten kendisini ilk defa böyle bir şekilde gösterdi ama yapı olarak da korkunun markette nasıl olabileceği ama yeni yılla girdiğimizin ve bununla ilgili çok fazla şirketin ve yatırımcının gözü açık, bütün kulaklar açık, bütün herkesin eli cebinde beklediği zamanda olduğumuzda bildirmemiz lazım. Yani veri gelir, ilk önce mumlar zıplıyor, iniyor. Herkesi bir heyecan kaplıyor ama biz ne yapıyoruz? Bence en önemlisi bu arkadaşlar. Biz bir adım geri çekiliyoruz. Biz ikinci reaksiyona bakıyoruz. Heyecanlanmak, o duygulara kapılmamak için. Çünkü bu piyasada ilk tepki çoğu zaman yanıltıyor. Yani 7-8 tane örnek gösterebilirim sadece bir iki ay içinde. Sizler de bunların hepsinin şahit oluyorsunuz. O yüzden de e, doğru olan aslında o heyecana kapılmak ya da o işte 2 saatlik şurada para yapayım vesaireden ziyade birazcık daha ikinci plana çekilip ikinci reaksiyona bakıp sabırlı olabilmek. Benim görüşüm bu yönde. Daha da sorularınız varsa zaten bunları konuşacağız. Yani ben şunu biliyorum hani altının bu kadar yükselmesi, bu kadar o tarafa doğru yatırım yapılması birazcık daha jeopolitik risklerden dolayı oluştuğundan dolayı biliyorum. Hani geçmiş zamanlarda da aynı şekilde oldu. E, ondan sonra hani kafamda kurduğum strateji hatta şeyde hani gene yayında bahsedeceğiz işte 2020 benzerliği altın ATH yatması sonrasında geri çekilmesinde tepesi geldikten sonra altların ve Bitcoin'in e, bayağı bir coşması yani paranın altından kriptoya geçmesi, kripto marketine geçmesi hani böyle dengeler de var aslına bakarsan. E, Vallahi hani bilmiyorum göreceğiz yani o zaman da yine S&P ATH'larını yapıyordu. Tam böyle bir back Doğru. testinde baktığımızda çok da benzer hareketler birazcık daha oluyor. O zaman hani en azından bu kadar savaş durumları falan yoktu en azından onu hatırlıyorum. Bu Doğru. kadar jeopolitik sorunlar yoktu. Vardı ama bu kadar değildi. 2020'de Trump mı başkandı Evren? Hatırlıyor musun? 2020'de. Hmm, yani 2026'dayız evet. O zaman Dönemi işte Covid dönemi. O paranın print edildiği zaman Trump'tı. tamam. O Trump parayı vardı. print edip dağıtan Hı stimulus hı. çekler vesaire. Okey. Okey. Gene Trump vardı. Onu aynı Gene zamanda Evren vardı. bu arada çok büyük etki yarattı yani.
kripto marketine stimulus çeklerin gerçekten yani çocuklar, insanlar, yeni yatırımcı, herkes o gelen ekstra paraya ihtiyacı yoksa direkt investment olarak, yatırım olarak kullandı. Hatırlıyorum bize de gelmiş miydi? Bize de geldi galiba. Ne kadardı? $2.500 mı? O civarda bir para Hı hı. gelmişti stimulus'tan. Yani bir anda tık diye. Bize de geliyor. Bize de geliyordu. 350 lira mı 400 lira mı ne geliyordu? Sorma ya. Hatırlıyorum yani. Bize de geldi yani şimdi lütfen. Yani yapma. Abi istiyorsan grafiklere dönelim. Ben Hı böyle hı. hani ufaktan notlarıma da bakıyorum. Şey yazmışım mesela Asya da bu sefer kriptoyu hani destekliyor. Çünkü hani market seyircine baktığımızda da birazcık daha Asya marketi de piyasayı kaldırmaya çalışıyor. En azından bunu görüyoruz. O taraftan birazcık daha içeri para akımının o taraftan da geldiğini de görmüş oluyoruz. İşte burada birazcık daha işte altından para çıkmasıyla, gümüşten para çıkmasıyla sanki böyle bir tekrardan kriptoda bir o beklediğimiz inflow'lar olacak gibi bir şeyim var. Yani ben Beklentim var. açıkçası son 2-3 gündür seninle bunu paylaştım. Arkadaşlarla da paylaşayım. Ben beklemediğim bir şekilde çok fazla inflow'un geldiğini yani kripto marketlerin özellikle Coinbase tarafına çok yüksek ve birkaç tane de yüksek OKEx'e girdiğini gördüm. Bitcoin girişleri oluyor. Hepsi çok Hı hı. benzer miktarlarda. $110 milyon, $120 milyon ama böyle bir günde 10 kere, 20 kere bunu görüyorum. Bu genelde bana her zaman bir tedbir alınması gerektiği perspektifini oluşturuyor. Yani çok kanıtlanmış ya da işte kullandığımız sistemler gibi bir şey diye söyleyemem ama o bir aklımda kalan ve son zamanlar, son 2 gündür, son 3 gündür çok yoğun olduğunu görüyorum. Bunun için zaten dikkatli olmamız gerektiğinde olabilitesi piyasanın test ettikten sonra düşebilmesi, test edebileceği, tekrar gelebileceği yerleri zaten geçen hafta konuşmuştuk. Çok fazla bir şey değişmedi. Yani kendi pazartesi günü yaptığımız güncellemelerde bile web sitemizle ilgili çok fazla ekleyebileceğim bir şey yoktu açıkçası. Seviye olarak çünkü çok ortadayız ve aynı yerleri test ediyoruz. Sadece işte SFP dediğimiz swing failure pattern yaratıyor. Bundan sonra aşağı iniyor. Aynı desteği alıp yukarı kalkıyor. Likidite Hiç, yaratıyor kendine yani. Bir yukarı bir aşağı likidite yaratmaya çalışıyor. Zaten onları da göstereceğiz birazdan bizim aynen öyle. üzerinde. Terminal üzerinde. Ne oldu ne bitti, ne kadarı düştü, ne kadarı İstersen kalktı. terminalle başlayalım. Ne Yes. diyor? Bence önce senle başlayalım. Önce bir Tamam. senin hazırlıklarına başlayalım. Çünkü terminalde senin de söyleyeceklerin vardır diye tahmin ediyorum. Şu yazıyı Tamam. kaldırayım. O yüzden Tamam. direkt sana bıraktım şu anda. Şu anda ekranım görünmüyor mu? Gözüküyor. Görünüyor. Şu anda Trading View'dayız. Harika. Şimdi arkadaşlar birinci olarak az önce bahsettiğimiz range'in 4 saatlik chart'ı gösteriyorum size. Bu bütün gelen range'in aynı zamanda bunun dışında da farklı farklı session by session yaptığımız farklı yani session'lar üzerinden de gidiyoruz. Perspektif konusuna geldiğimiz zaman $94.000 aslında benim hala istediğim bu 96-97 bin dolar bölgesiydi. Bu 94 bine kırsaydık ve üzerine kalabilseydik benim esas ilgileneceğim, buradan düşmesini bekleyeceğim perspektif benim için geçerliydi. Onu görmedik. Daha önceki yapıya göre baktığımızda buradaki high bölgelerini tekrardan bir kere daha bu kadar kolay SFP vererek ondan sonrasında yukarıdan 116 bin dolardan gelen VWAP'imizle beraber bize direnç oluştu. Aynı zamanda burada bir günlük taze bir direncimiz var. Bunun da farkında olmamız lazım. Benim buraya gözlerimi diktiğim yer bunun birkaç nedeni var. Şimdi arkadaşlar burası aslında başka günlük destekler vesaire var ama burada aslında 6 aylıkta desteğin bulunduğu 87.500 bölgesi benim için hala bir iştah bölgesi diye düşünüyorum. Ve yani ortalama olarak yüzdelik baktığım zaman da 94 bin dolarlarda yani buralarda trap olmuş olanların %7-8 kaybedebileceği bir yerde market kendine yeterli olarak kalkış gazı ve benzinini almış olur diye alacağını düşünüyorum. Yapısal olarak gerçekten özellikle son 2 gündür bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bu birazcık kafa karıştırıyor tabii ki ama beklediğiniz yerin ne olduğu ya da bölgelerin nasıl kendine saygı gösterdiği, haftalık SR dediğimiz yani daha önce haftalık
direnç olmuş bölgenin artık destek olarak çalışabiliyor olduğu bölgede yaklaşık olarak 2 tane çok net, 3 tane hatta çok net trade scalp trade vermiş görünüyor. Bunları umarım sizler de ilgileniyorsunuzdur, kullanıyorsunuzdur, uyguluyorsunuzdur chartlarınıza. Aynı zamanda bulunduğumuz bir paralel channel'ımız var. Marketin içinde Bitcoin bir tık 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 diye böyle pimpon top oynar gibi devam ediyor. Fark edeceğiniz şey şu olmalı. Point of Control, POC dediğimiz bölge hem bu 94 bin dolardaki range'in hem de bu en sonki yarattığımız range'de aynı bölge POC olarak gösteriyor. Fakat benim hala düşündüğüm, hala beklediğim, belki birazcık Serkan'dan bu konuda uzak olabiliriz. Aynı şeyi düşünmüyor olabiliriz ama sorun değil. Düşündüğüm şey açıkçası bu bölgeyi test ediyorsak, ettikten sonra bu şekilde bir karambol diyeyim yani aslında. Herkesin elinde yine malı bırakıp tekrardan korkutma yaratacakları olmasıdır. Yani olacak net diye bir şey yok ama buranın olduğunda alarmlarınızın yani bu bölgenin altında kesinlikle alarmınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu eğer ki bu sistem gerçekleşirse benim için buradaki gözün olmasının nedeni ve buranın yeşil olmasının nedeni benim için aslında burada korkmaktan ziyade ne kadar sert oluyorsa olsun ilk reaksiyona göre özellikle 4 saatlik kapanış yeterli olacaktır. İlk reaksiyona göre burada pozisyon almayı düşünürüm ben trader olarak. Altlarını tabii ki konuşabileceğimiz bölgeler var ama ben bu range'e baktığım zaman şöyle birazcık daha rahatlatayım chart'ı. Ben bu range'e baktığım zaman açıkçası buradaki kalan aynı zamanda sen gösterdiğin zaman da onlar daha ortaya çıkacaktır. Sanırım 88.500'de bir naked point of control'ümüz vardı. Açıkta kalan, askıda kalan para dediğimiz bir bölgemiz vardı. Ancak ben o fitilin buraya kadar uzayabileceğini şahsi açıdan böyle düşünüyorum. Bu arada tekrardan burada arkadaşlar paylaştığımız bütün bilgiler, fikirler, yorumlar, analizler bunlar hepsi bizim kendi kişisel görüşlerimiz. Lütfen bunları sadece eğitim amaçlı algılayın. Hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak geçmiyor. Bunu lütfen kaleye alın. Şimdi kendi notlarım arasında chartın dışında yani chart açık kalsın ama notlarım arasında yazdığım şeylerden bir tanesi bu. Eğer ki 94 bin dolardaki aynı zamanda bu 93.800'deki bulunan günlük direnci kıramazsak onun dediğim gibi büyük ihtimalle çekileceği yer 87.500 ile 87 bin dolar bölgesidir. Yani bu haftalık ve 6 aylık destek yani aylık 6 aylık her şeyin burada biriktirdiği bir şey. Olayın benim için bunu daha net söyleyebilirim aslında eğer ki o 96 bin dolarlardaki seviyeleri görseydik o zaman daha rahat olacaktı. Ama ben o bölgenin önemli olacağını düşünüyorum. Bu bölgenin önemi eğer ki beklediğimden daha sert olursa o zaman da acil bir yayın yapıp perspektifimin nereye kadar gidebileceği ya da pozisyonun gelebileceği noktaları o zaman konuşmak istiyorum. Şu anda onun için çok erken diye düşünüyorum. Manipülasyon zamanına girdik. Datanın geleceği yarın ve yani ayın 13 ve 14'ü önemli olduğunu düşünüyorum. Yapısal olarak şu anda bulunduğumuz şeyde aslında bir tedirginlik ya da bir şaşkınlık yaratacak çok bir şey yok ama git gel yapması tabii ki günlük trade'leri bazen zorlayabilir. Tabii ki bunun yanı sıra Total Market ve Ethereum da bizim için çok değerli. Grafiklerde genelde birazcık daha temizleme yapıyorum sizlere konuşma yapmadan önce. Buradaki aynı şekilde VWAP'in üzerinde kalması 3200 benim için çok önemliydi. Daha önce de bahsettiğim gibi 3200'ün üzerinde kalması devam ettirecekti ama tekrardan bir günlük direncimiz 3300 bölgesine kadar buranın tekrar dikkatli olunması gerektiği. Bu VWAP'i kırmadan çok fazla yukarı test edemeyeceğimizi düşündüğüm yapıda. Burada da nasıl Bitcoin'de beklediğim bir bölge varsa buradaki de point of control ve tekrardan haftalık ve günlük desteğimizin olduğu 2970 ile 2950 arası diyeyim. Yani o kısa 30-40 dolarlık bir alanı tekrardan buradaki alarmlarımla beraber yukarı yönlü imkanı veriyorsa kullanmak için deneyeceğim bu bölgeyi. Kendi açımdan. Tabii ki bu şu anda anlattığım bazda Serkan'ın gösterecekleri çok karışmasın diye her şeyi açmıyorum. En azından bu yapısal perspektifte bulunduğumuz yerin ne olduğu ve ne zaman nereye gidebileceğimiz hakkında yani bu bölgeye geliyorsak Ethereum üzerinde böyle bir yapı yapıyorsak test edip
buralara geliyorsak buradaki kalkışın oradaki korkuya göre ve aynı zamanda balinaların alımı ile beraber bizim de ona göre tabii ki dataya göre hareket ediyoruz. Ondan sonrasında kalkışı daha rahat yapabileceği ve bu daha yukarıdan gelen bölgelere yani 3600-3700'e kadar da bunun uzayabilmesi umudundayım. Bu eğer ki